Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Akça ağaç ya da Latince adıyla Acer, sabun ağacıgiller yani Sapindaceae familyasının alt kestanesigiller yani Hippocastanoideae alt familyasına ait akça ağaçgiller yani Aceraceae kolunun üyeleri olan ağaç ve çalılara denir. Yani akça ağaç, at kestanesi olarak bilinen Hippocastanum esculum ile yakın akrabadır. Ama onun gibi dikenli meyveleri bulunmaz. At kestanelerini baharda açan pembe ya da beyaz çiçeklerinden, dikenli gürz biçimli tohumlarından ve kendine özgü palmat yapraklarından tanıyabilirsiniz. At kestanesinin güzel renkli ve parlak tohumları ödem ve ağrı giderici ilaç yapımında kullanılır. Biz yine onun akrabası olan akça ağaca dönelim. Akçaağacın en yaygın görülen ve en tanınmış türü Avrupa'ya özgü dağ akçaağacı olan Acer pseudoplatanus'tur. Anavatanı Kuzey Yarımküre ve Asya olan akçaağacın sadece bir türü Defne akçaağacı yani Acer laurinum Güney Yarımküre'de bulunur. Acer laurinum'un yaprakları defne yaprağına benzediği için bu tür için laurinum ismi verilmiştir. Akçaağacın çoğu türü kışın yapraklarını döker. Akçaağaçlar yaprak dökümü öncesinde izlemeye değer göz alıcı renk geçişleriyle sonbaharı selamlar. Japonya'da ve Kore'de akça ağaçlarının sonbahardaki renk değişimini izlemek eski bir gelenektir. Japonya'nın Nikko ve Kyoto kentlerinde Momijigari denen bu gelenek günümüzde de devam ettiriliyor. Akça ağacın genellikle çınarınkine benzeyen el biçiminde yaprakları damarlı ve loblu yapıdadır. Ama üçlü yaprak formunda türleri de bulunur. Kanada bayrağındaki yaprağın bir akça ağaç yaprağı olduğunu biliyor muydunuz? Kanada bayrağındaki akça ağaç yaprağı gücü ve dayanıklılığı simgeler ve bu ülkede tam 10 farklı akça ağaç türü yetişir. Akça ağaç yaprağı aynı zamanda Hiroşima kentinin de simgesidir. Akça ağaç sarı, turuncu, yeşil ya da kırmızı olabilen çiçeklerini çoğunlukla yapraklar oluştuktan sonra kış sonu ve ilkbahar başı gibi açar. Bu nedenle de arılar için kış sonrası ve erken ilkbahar döneminde önemli bir polen kaynağı vazifesi görür. Akça ağaç doğada türüne göre birkaç hafta ya da 6 ay arasında olgunlaştırdığı havada dönerek uçuşan kanatsız tohum keseleri sayesinde yayılır. Bu tohumlar bazen çok uzun süreler toprak altında çimlenmeden uyurlar. Akça ağaçlar yaklaşık 500 yıl kadar uzun yaşayabilirler. Dünya üzerinde 128 adet türü bulunan akça ağaçların günümüzde 54 türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Akça ağaç gölgeye ve çok sayıda hastalığa dayanıklı bir ağaçtır fakat tek dayanamadığı şey insanların yarattığı kirliliktir. Akça ağaç egzoz dumanlarının yol açtığı hava kirliliğine ve asit yağmurlarına, otoyolların toprakta neden olduğu tuzluluğa ne yazık ki dayanamaz. Yani biz onlara parklarda bolca rastlasak da aslında şehir hayatına çok da uygun ağaçlar değiller ve ormana aitlerdir. Akça ağaç türleri ormanlarda olduğu kadar hem bahçe süs bitkisi hem de bonsai olarak da karşımıza çıkabilir. Hızlı büyüdükleri, bir yerden ötekine kolay taşınabildikleri, sağlam oluşları, sonbaharda sergiledikleri renkleri ve sert kabuklu yemişler dökerek bahçıvanlara iş çıkarmadıkları için bahçelerde sevilen bir süs ağacı olarak tercih edilirler. Norveç akça ağacı yani Acer platanoides, çınar yapraklı akça ağacı olarak da bilinir. Sağlam ve açık renkli odunundan müzik aletleri ve mobilya yapılır. Gümüş akça ağaç Acer saccharinum, Japon akça ağacı Acer palmatum ve kızıl ağaç Acer rubrum, park ve bahçelerde sık sık karşımıza çıkabilecek akça ağaç türleridir. Tıpkı ağaç müzeleri olan arboretumlar gibi akça ağaç koleksiyonları olan aceratumlar da vardır. Dünya üzerinde en fazla akça ağaç türünü bir arada görebileceğiniz en büyük aceratum olan Esveld koleksiyonu Hollanda'da bulunur. Akça ağacın çelik, aşı ve doku kültürüyle elde edilen çok sayıda kültür çeşidi de bulunur. Örneğin sadece zarif yapraklı Japon akça ağacının 1000'in üzerinde çeşidi vardır. Akça ağaç süs bitkisi olarak kullanılabildiği gibi odunu ve şurubu için de kullanılır. Ağacın beyaz renkli odunu yiyecekleri tütsülemekten tutun, beyzbol sopaları, müzik aletleri ve mobilya imalatına kadar pek çok alanda kullanılır. Ağacın tomurcuklanmasından hemen sonra toplanan öz su ise kaynatılarak koyulaştırılır. Bu akça ağaç şurubu genellikle gümüş akça ağaç türünden elde edilir. Aslında diğer türlerin de öz suyu kullanılabilir ama bunların öz suyu verimi çok daha düşük olduğundan pek tercih edilmezler. Eski bir Kuzey Amerika Kızılderili efsanesine göre akça ağaç aslında önceleri kırılan dallarından tatlı şuruplar akıtan bir ağaç olarak Tanrı'nın insanlara bir armağanıymış. Fakat insanlar çalışmayı bırakıp bütün gün ağacın altına yatıp akıttığı şurupları içerek tembelleşip şişmanlayınca Tanrı bu işe çok öfkelenmiş. Böylece akça ağaçların öz suyunu bugünkü gibi sulandırmış ki canı şurup isteyen bunu sadece çalışarak elde edebilsin.
Kızılderililer akçaağacın öz suyunu toplayıp şurup yapmadan önce gruplar halinde ağacın etrafında toplanıp törensel bir dille ağaçla konuşur, ondan öz suyunu almak için izin isterlermiş. Bu arada Kızılderililerin buluşu olan konuşma çubuğu da akçaağaç odunundan yapılırmış. Konuşma çubuğu ne midir? Herkes hep bir ağızdan konuşmasın, herkes konuşanı duyabilsin diye kullanılan basit ama kullanışlı bir tahta parçasıdır. Kızılderililer önemli bir konuyu tartışmak için bir araya geldiklerinde bu çubuk kimin elindeyse sadece o kişi konuşur. Herkes de susup onu dinler. Konuşması bitince çubuk konuşmak isteyen sıradaki kişiye uzatılır. İşte konuşma çubuğu ve çalışma mantığı budur. Şu iki Kızılderili geleneğinden anladığımız çok net bir şey var ki o da şudur. Bir toplumda hem doğaya hem insana saygı hayatın temeli oluyorsa orada hem tatlı yenir hem de tatlı konuşulur sevgili bitki dostlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.